6 aylık bir zaman atlamasından sonra şok edici bir şekilde Ceylin'i elinde bıçakla kan revan içinde gördük. Geçen 6 aylık zaman diliminde neler yaşandı? Ceylin'in elindeki bıçak neyin nesi ve olayın perde arkasında neler var? Bu konuyla ilgili müthiş gelişmeler, çok ince detaylar ve bomba ihtimaller var. Birazdan tüm bunları sizlerle paylaşacağız. Şimdi hemen başlayalım. Geçtiğimiz bölümde ilk olarak bir yıl öncesini, son olarak ise 6 ay sonrasını izledik. Bir yıl öncesini izlediğimizde Ilgaz ve Ceylin'in birlikte olmadıkları hayatlarının nasıl olduğunu ve sonrasında Ilgaz'ın büyük konuşmasının üzerine Ceylin'in inşallah o günleri görürüz demesiyle olanlar oldu. Sonrasında ise Ceylin Ilgaz'ı ya ailen ya da ben diyerek seçim yapmaya zorladı. Geçen 6 ay süreden sonra Ilgaz'ın ailesi yerine Ceylin'i tercih ettiğini görüyoruz. Ceylin'in hem Ilgaz'ın arabasını kullanması hem de parmağına alyans takması bu iki elin 6 ayı birlikte geçirdiği anlamına geliyor. Peki Ceylin neden eline bıçakla kan revan içindeydi? Birini mi bıçakladı yoksa başka birisinin suçunu mu örtbas etmeye çalışıyor? Olaya ilk olarak şu açıdan bakalım. Bu kısmı dikkatle dinleyelim. Geçtiğimiz bölümde Yekta Ceylin için intikamı büyük olacak, sessiz ve derinden demişti. Şimdiye kadar Yekta'nın söylediği birçok söz gerçeğe dönüştü ve bunun sonucunda akıllara acaba her şey Ceylin'in intikam planı mıydı sorusu geliyor. Belki de geçtiğimiz bölümün son sahnesi sezon finali sahnesidir ve önümüzdeki bölümden itibaren 6 ay geriden başlayarak sezon finaline kadar bu süreçte neler yaşandığını izleyeceğiz. Bunun yanı sıra Ceylin'in ifadede Yekta'nın adını vermemesi de planın bir parçası. Çünkü Ceylin Yekta'nın nasıl bir düşman olduğunu çok iyi biliyor. Bilerek Yekta'nın adını vermeyerek güvenini kazandı ve ona yakın davranarak olayların iç yüzünü öğrenmek istiyordur. Geçen 6 aylık sürede ise bu amacına ulaşmış ve Yekta'nın bileti kesilmiş olabilir. Bu sadece akıllara gelen ihtimallerden biri. Şimdi gelelim asıl bomba gelişmelere. İlk olarak şunu söyleyelim. Ceylin'in birisini bıçaklayarak öldürmüş olması beklenmiyor. Bu fazlasıyla zayıf bir ihtimal. Mesela Ceylin intikam için Metin amiri veya bir başka tanıdık birini bıçaklayacak olsa bunu yapmak için 6 ay geçmesini beklemezdi. Öte yandan Ceylin'le ilgili Engin'in ölümünde bile Ceylin asla bir insanı öldürmez vurgusu yapılmıştı. Ve bu nedenle Ceylin'in birini öldürmüş olabileceği ihtimalini çok zayıf olarak görüyorum. Belki de geçen 6 aylık zaman diliminde Zafer cinayetiyle ilgili tüm gerçekler ortaya çıkmıştır. Ve asıl katilin Çınar olmadığı, gerçek katilin Serdar olduğu çözülmüştür. Çift kurşun mevzusu, Serdar'ın Çınar'ı takip etmesi, Yekta'ya bilgi vermesi ve Metin abinin arabasından cesedi kimin aldığı gibi konular büyük ihtimalle çözülmüş olacak. Tüm bu sahneler yavaş yavaş flashback olarak karşımıza çıkacak. Bu işi çözenlerin başında ise Ilgaz olacak. Tek tek tüm detayları sonuca ulaştıracak. Serdar gerçeğinin ortaya çıkmış olması durumunda ise bir ihtimal bıçaklanan kişi Serdar bile olabilir. Şimdi gelelim Ceylin'i şok eden durumuyla ilgili en güçlü ihtimalimize. Ceylin'i eline bıçakla gayet sakin ve soğukkanlı bir şekilde gördük. Normalde birini öldürecek olsaydı bu şekilde davranmazdı. Çok büyük bir ihtimalle Ceylin başkasının işlediği suçu örtbas etmeye çalışıyor ve hatta belki de suçu üstlenmeye çalışacak. Zaten Eren sinirli bir şekilde Ceylin'in peşindeydi ve yeni bölümde Ceylin'i alıp götürecek. Peki Ceylin kimin suçunu örtbas edebilir? Bu konuda akıllara iki ihtimal geliyor. Ya annesi Gül ya da ablası Aylin. Birinci ihtimalimize göre eğer Ceylin'in korumaya çalıştığı kişi annesi ise olay şu şekilde gerçekleşmiş olabilir. Sürekli beddualar yağdıran Gül, Metin amiri veya bir ihtimal serbest bırakılacak olan Çınar'ı evinin yakınında gördüyse bir anlık sinir krizi geçirip ekmek bıçağıyla saldırmış olabilir. Ceylin'in annesini korumak için tıpkı Metin abinin Çınar'ı korumaya çalıştığı gibi suçu örtbas ediyor olabilir. Böylece Ceylin'i Metin abinin durumunu anlaması, sevdiklerini nasıl korumaya çalıştığını düşünmesi ve empati yapması gibi senaryolar bekliyor. İkinci ihtimalimize göre ise Ceylin'in ablası Aylin Osman'la çekişmeli bir boşanma süreci yaşıyordu ve bu ikili arasındaki gerilim iyice artınca Aylin gözü dönmüş bir şekilde Osman'ı bıçaklamış olabilir. Ceylin de bunun üzerine ablasını korumak için böyle bir hamle yapmış olabilir. Bunların yanı sıra zayıf bir ihtimalle olsa bıçaklanan kişi Ilgaz'da olabilir. Bakalım bu ihtimallerden hangisi gerçekleşecek? Belki de bambaşka yeni bir olay göreceğiz. Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka belirtin. Şimdi gelelim bir diğer önemli konuya. 6 aylık bu süreçte yaşanmış olması beklenen 3 senaryo daha var. Birincisi başından beri aralarında bir kıvılcım olan Pars ve Derya ile ilgili. Bu ikili geçen bu süreçte ciddi bir ilişkiye başlamış olabilir. İkincisi Merdan'la ilgili. Doktorun çok az bir zamanın kaldı dediği ve hastalığının son evresinde olan Merdan büyük ihtimalle bu süre zarfında ölerek diziye veda edecek. Üçüncüsü ise Yekta ile ilgili. Son bölümlerde zafer üstüne zafer elde eden Yekta özellikle Ceylin'den veya Ilgaz'dan büyük bir darbe yiyebilir. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında izlemek için bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.